Temmuz 1518'de Strasbourg şehrinin sakinleri ani ve görünüşte kontrol edilemez bir dans etme dürtüsüne kapıldılar. Frau Trophäe olarak bilinen bir kadın sokağa çıkıp sessizce dönmeye ve sallanmaya başladığında histeri başladı. Sallanan kollar, sallanan vücutlar ve terden sırılsıklam olmuş giysilerle gece boyunca ve ertesi güne kadar dans ettiler. Nadiren yemek veya içmek için durdular ve görünüşe göre artan yorgunluktan ve çürük ayakların acısından habersizdiler. Günler sonra hala dans ediyorlardı. Yetkililer müdahale ettiğinde yüzlerce kişi daha aynı çılgınca dans ediyordu. Neredeyse bir hafta boyunca dans sürdü ve çok geçmeden başka insanlar daha katıldı. Ağustos ayına kadar dans salgını 400 kadar kurban aldı. Bir sahne inşa edildi ve profesyonel dansçılar getirildi. Kasaba, destek müziği sağlamak için bir grup bile tuttu. Birçok dansçı tamamen yorgunluktan bayıldı. Hatta bazıları felç ve kalp krizinden öldü. Dansçılar günahlarının affı için dua etmek üzere bir dağın tepesine tapınağa götürüldü. Strasbourg dans vebası kulağa efsane gibi gelebilir. Ancak 16. yüzyıl tarihi kayıtlarında iyi belgelenmiştir. Ayrıca türünün bilinen tek olayı da değil. Benzer çılgınlıklar İsviçre, Almanya ve Hollanda'da da yaşandı. Ancak çok azı 1518'de tetiklenen kadar büyük ve ölümcüldü. İnsanları ölümüne dans etmeye ne sevk etmiş olabilir? Tarihçi John Waller'a göre açıklama büyük olasılıkla 16. yüzyıl Avrupalıların dindar bir Katolik azizi olan Saint Vitus'la ilgili insanları dans eden bir veba ile lanetleme gücüne sahip olduğuna inanıyor. 1500'lerin başında Strasbourg'daki yaşam, psikojenik hastalığın patlak vermesi için başka bir temel koşulu yerine getiriyordu. Kronikler, yüksek düzeyde telkin edilebilirlik getiren pek çok sıkıntıyı kaydeder. Sosyal ve dini çatışmalar, korkunç yeni hastalıklar, hasat başarısızlıkları ve buğday fiyatlarının artması yaygın sefalete neden oldu. Bir tarihçi 1517'yi keskin bir kıssalıkla kötü bir yıl olarak tanımladı. Ertesi yaz yetimhaneler, hastaneler ve barınaklar çaresizlerle dolup taşıyordu. Bunlar şehrin bazı muhtaçlarının Tanrı'nın onlara kızgın olduğunu ve Aziz Vitus'un sokaklarını kolaçan ettiğini hayal etmeleri için ideal koşullardı. Her ikisi de 1518'de Strasbourg'u kasıp kavuran hastalık ve kıtlığın dehşetiyle birleştiğinde Saint Vitus batıl inancı şehrin çoğunu etkisi altına alan stres kaynaklı bir histeriyi tetiklemiş olabilir. Diğer teoriler, dansçıların dini bir tarikatın üyeleri olduğunu veya hatta yanlışlıkla nemli çavdar üzerinde büyüyen halüsinasyonlar üreten zehirli bir küfü yuttuklarını ileri sürdü. Neyse ki 1518 dans salgını Avrupa'da türünün son örneğiydi. Her ihtimalde daha fazla salgın olasılığı onları sürdüren inanç sistemleriyle birlikte azaldı. Bu şekilde dans etme çılgınlığı, psikolojik ıstırabın ifade edilme biçimini şekillendirmek için kültürel bağlamın gücünün altını çizer.